Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün üzerimde çok fazla emeği olan değerli hocam Özlem Hanım buradalar. Özlem Özcan kendisi şöyle anlatayım. Benim hayatımdaki en kuvvetli rolü nerede? Sizin karşınızda burada sahnede olabilmemi sağlayan, motivasyonu veren, alttan sürekli beni itekleyen, bilinçaltıma tohumlar eken, İbrahim'cim işte seni sahnede görmek istiyoruz. İbrahim'cim bu yazıları insanlara gösterecek şekilde görünür olarak ortaya çıkarmış olsaydın nasıl olurdu? İbrahim'cim işte burada çok güzel şeyler anlatıyorsun. Bunları insanlar bir şekilde anlatman lazım gibi. Beni böyle itekleye bu noktaya kadar getiren en değerli dostlarımdan birisidir. Ben saygımdan dolayı hocam diyorum ama o istediği gibi hitap edebilir. Sonuna kadar açık, üzerimde emeği var çünkü. Ben çok değer veriyorum. Ne demiş Hazreti Ali'nin bir sözü var değil mi? Radıyallahu anh. Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Biz de elimizden geldiğince, ömrümüz yettiğince bize öğretileri olan dostlarımızın elinden tutmaya, birlikte büyümeye, onlarla birlikte onların elimizden tutmasına da izin vererek hep beraber böyle biz ruhuyla büyümeye izin veriyoruz. Bence biraz o köle olmayı bugünün çapına indirirsek, yani bugünün akışına denk getirirsek, birbirimizle birlikte olmak ve biz ruhuyla büyümeye izin vermek gibi algılıyorum, öyle hissediyorum yani. Özlem Hocam, sizi tanımış olsaydık neler söylerdiniz? Öncelikle bu güzel davetin için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan ve sizlere katkı olmaktan çok mutluyum. Onu öncelikle söyleyeyim. Umarım bugünkü paylaşımımız birçok kişiye, ben ruh kelimesini kullanmayı çok seviyorum. Birçok ruha aydınlık olsun, şifa olsun, katkı olsun. Belki şu anda hayatında yönünü bulamayan ya da bulduğu halde ilerleyemeyen veya içinde bulunduğu durumda bir sıkışıklık yaşayan kişiler varsa umarım bu yayınımız bu anlamda onları oradan çıkarmak adına bir katkı olur niyetiyle başlayalım. Çok kısa Harika. kendimi şöyle ifade edeyim. Ben peyzaj mimarıyım. Ege Üniversitesi mezunuyum. Mesleğimi uzun seneler yaptıktan sonra hayatımda bir gün bir yaşam içinde bir farkındalığa ulaştım ve bir 10 yıl sonra ilerlediğimde hala bu meslekte mutlu olmayacağıma karar verdim ve mutlu olmak istiyorum dedim. Sloganım bu. Ben mutlu olmak istiyorum ve koçluk yaparken de insanların hayatlarını mutluluk yolunu açmak istiyorum. Mutlu olmak ve mutlu olmasını istiyorum. Harika. Bu vesileyle çok uzatmadan kısaca anlatacağım için söyleyeyim. Bir yaşam koçuyla tanıştım. Antalya'da yaşıyorum. Ve onun vasıtasıyla kendimi buldum diyebilirim. Bir yolculuğa çıktım. Sonunu bilmediğim bir yolculuğa çıktım. Ve sonuçta da karşınızdayım. 2012 yılında AYKA Aktif Yaşam Koçluk Akademisi'ni kurdum. Yaşam koçluğu, uluslararası akredite yaşam koçluğu eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda NLP uzmanlığım var. Öğrenci koçluğu, kurumsal koçluk, yönetici koçluğu, aile ilişkiler koçluğu, kuantum koçluğu gibi farklı farklı alanlarda da bu süre içerisinde uzmanlıklarımı aldım. Aynı zamanda eğitimcinin eğitim de veriyorum. Bireysel koçluk seansları ve eğitimlerime devam ediyorum. Kocaman alkışlıyoruz sizi. Harikasınız, muhteşemsiniz. Gerçekten böyle inanılmaz, harika. Hiç bahsetmedim, bir de tabii daha sonra üzerine konuşacak olduğumuz bir alan var ve o alanda da çok derinsin biliyorum. Astroloji tarafın var. İnşallah onunla ilgili bir yayın yapıyor olacağız. Bakalım neler yapacağız. Yani şu anda onunla ilgili bir tasarımımız yok. Bugün ne konuşacağız? Bugün Bugün motivasyon konuşalım motivasyon dedik. konuşacağız. Beraber karar verdik. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hayatta bizim şimdi koçlukta yaptığımız şey biliyorsun hedeflere ulaştırmak. Aslında insanların hani bizim hedef olarak koçlukta tanımladığımız şey insanların hayatlarında istedikleri şeyler. Hedef kavramı böyle özellikle satış alanında çalışan insanlar için o sektöre, ona bağlı sektörlerde çalışan kişiler için hedef tutturma çok büyük bir baskı yarattığı için ben koçluğa başladığımda bunun negatif bir algı olduğunu öğrenmiştim o tarz meslekler yapan kişiler için. Halbuki hedef hayatta mutlu olmak, tatmin olmak için isteklerimize, hedefleri, yani isteklerimize ve hayallerimize ulaşmaktır. Biz istek ve hayallerimizi
Hedef kelimesiyle bağdaştırıyoruz ama aslında olmak istediğim yer, varmak istediğim alan, ulaşmak istediğim gene hayalim, arzum, isteğim, yani kelimeler bunlar. Biz bunlara aslında bir tarafta ulaşmak istiyoruz ve bunun için biz koşulda bu hedeflere ulaşmak için e, netleştirme yapıyoruz. İşte tam olarak nereye varmak, nereye ulaşmak, ne olmak, ne yapmak istersin? Bunları netleştiriyoruz biliyorsun. Ölçülebilir bir hedef haline getiriyoruz. Şimdi motivasyon dediğimiz şey aslında isteklerimize ulaşmak için ihtiyacım olan güdü, enerji. Bu motivasyonu Şöyle yapalım hocam. sağlayamadığımızda efendim. İsteklerimizle ilgili kısma geçmeden önce motivasyon neden önemli? Onun üzerine biraz konuşalım mı? Tamam, motivasyon işte bu isteklerimizi hayalden gerçeğe taşımak, somutlaştırmak ve istediğimiz hayatın içerisinde olmak için önemli. Yani motivasyon bizim için en büyük araç. Hı hı. Koçlukta da şuna dikkat ediyoruz. Şimdi kişi A noktasından B noktasına gidiyor. Bir koçun en güçlü taraflarından ve geliştirmesi gereken taraflarından bir tanesi kişinin, koçimizin, müşterimizin ya da danışanımızın diyelim, yolda kalabilmesi için ihtiyacı olan yakıt motivasyondur. Ve bir koç bu motivasyonunu danışanına kazandırmak zorundadır. Tabii biz burada iç motivasyondan da bahsedeceğiz ama ana anlamda motivasyon kişinin isteklerine ulaşması için ihtiyacı olan güdüdür, istektir, güçtür, yakıtıdır. Ve neden önemli? Yolda kalması için. Hayal ettiği, yapmak, olmak ve sahip olmak istediği her hayaline ve isteğine ulaşabilmesi için ihtiyacımız olan yakıttır. Yani mesela şöyle bir soruyla başlayalım. Bizi izleyenler şu soruyu sorsunlar. Hayatlarında kaç yaşında olduklarını bilmiyoruz tabii ki. Örnek veriyorum 40 yaşındalar. Bu yaşlarına kadar ki kendi hayatlarına şöyle bir baktıklarında istedikleri yaşam potansiyelini yakalayabildiler mi? Bu potansiyelden kastım şu. Tatmin misin? Mutlu musun? Huzurlu musun? Dengede misin? Bunları şöyle genel olarak baktığında 40 yaşındaki bir kişi kendine soruyor. Ben şu anda yaşam içerisinde bu performansı, mutluluk performansı, tatmin, işte huzurluk performansı diyelim, dengede olma performansını yüzde kaç yakaladım? Bu potansiyeli yüzde kaç ortaya koyabiliyorum? Eğer kişi buna genel olarak bakıyoruz. %60 ya da %70 dedi, belki %30'larda dedi. İşte burada kişinin %90, %100 hedefine ulaşabilmesi için, bu dengeyi sağlayabilmesi için motivasyona ihtiyacı var. Çünkü motivasyon eşittir hareket. Harika. Neden önemli kısmı herhalde cevaplandı mı? Süper. Buradan yola çıkarak o zaman şöyle insan ne ister diye soralım. İnsan ne ister? İnsan biraz önce şöyle toparlamış olayım, tekrar söyleyeyim. Yapmak, olmak ve sahip olmak ister. Şimdi ne yapmak ister? İşte belki spor yapmak ister, sağlıklı yaşam ister, çocuk sahibi olmak ister, bir kariyer sahibi olmak ister, ya olmak ister, işte yaşam koçu olmak isteyebilir, ev sahibi olmak isteyebilir, araba sahibi olmak isteyebilir, bir kariyer sahibi olmak isteyebilir. Aslında bizim hedef ya da hedef dediğimiz şeyler insanların hayalleridir. Ve şunu fark ediyorum, aslında çoğumuzun gerçek anlamda bir hayali yok ya da hedefi yok. Hı. Sadece biz yaşam içerisinde, gün içinde akışta yaşıyoruz. Yani akış dediğim akışa kapılmış bir şekilde yaşıyoruz. Yani dönüp bir Kendi kişi seçimi olmayan bir akışta yaşıyoruz. aynen. Evet, Tamam. gerçekten bu çok doğru bir tabir. Kendi seçimi olmayan bir akış içinde yaşıyoruz ve 60 yaşımıza gelmişiz, 70 yaşımıza gelmişiz. Bir bakmışız gerçekte bu hayatın içerisinde ne kadar ben olarak yaşamışım sorusunu sorduğumda aslında ben orada yokum. Bu anlamda baktığımda biliyorsun koçluktaki ilk sorumuz ne istiyorsun? İstiyorsun. E, Niyetin ne? kişinin evet dönüp içine baktığında hayatında şu an işte ilişkiler anlamında, kariyer anlamında, sağlığı anlamında ne istiyorsun diye sorduğumuzda aslında bize insanlar yapmak, olmak ve sahip olmak istedikleri şeylerden bahsetmiş olacaklar. Ve bunlara ulaşabilmek için de işte motivasyona gene ihtiyacımız var diyebiliriz. İsteklerimize nasıl ulaşırız? Bir başlığımız var. İsteklerimize nasıl ulaşırız? Tabii ki bu
koşluk açısından bakacak olursak ilk başta net bir şekilde belirlediğimiz bir hedefimiz olmalı. Bu hedefimizi oluşturmakla ilgili mutlaka daha önceki yayınlarınızda aktarmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir hedef nasıl oluşturulur? Kuantum alanda başarı diye bir yayınımız var. Eğer izlemeyen dostlarımız varsa onu izleyebilirler. Orada Evet. hedefin nasıl oluşturulacağı konusunda detaylar var. Bununla birlikte öz bir haliyle özden dinlemek istiyoruz. Evet. Çok kısa şöyle anlatayım. Evet, net bir hedef olmalı. Ulaşılabilir bir hedef olmalı. Kişinin bunu istiyor olması gerekiyor. Ölçülebilir olmalı. Ve şimdiki zamanda olmalı. Ve olumlu bir cümle olmalı. Bunlar zaten bizim hani standartta, koçlukta anlattığımız konular. Şimdi bunları tanımladıktan sonra her insanın böyle bir hedef tanımladıktan sonra %100 bu hedefe ulaşacağı garanti mi? Hayır. Şimdi sen de bireysel koçluk görüşmelerinde biliyorsun yaşadığın şeyler. İnsanları hedefleri netleştirebiliriz. Şimdiki durumda istedikleri duruma taşırken insanların yolda önüne çıkan bazı engelleri var. İşte bu kendilerine inanmamaları olabilir. Henüz yetenekleri ve yeterliliklerini fark etmemeleri olabilir. Sınırcı bazı düşünce yapıları olabilir kendilerini durduran. Bununla beraber işte bu engelleri aşarken aynı zamanda kişinin hedefine çok güçlü bir şekilde bağlanması lazım. Hatta buna nedense bir çocuk geldi, yani yeni doğmuş bir bebek gibi geldi. Hayatta kalma biliyorsun çok yüksektir çocukların. Hatta hep şöyle örnek veriyorum. Ben kızımı doğurduğumda nasıl emzireceğimi bilmiyordum. Ve biliyorsun bununla ilgili annelere çocukları nasıl emzirecekleriyle ilgili bazı eğitimler veriliyor. Ve çocuğumu kucağıma verdi hemşireler. Dedi hadi emzir, çocuk doğdu. Ben şaşkınlık içerisindeyim. Ama benim çocuğum ki bütün çocuklar gibi nasıl emeceğini biliyordu. Yani hayatta kalma güdüsü çok yüksek. Bu ona öğretilmedi. Bu zaten biliyordu. İşte burada hedeflerimize ulaşırken önümüzde hangi engeller, hangi korkular, hangi negatif inançlar olursa olsun, eğer güçlü bir istek, arzumuz ve aslında güçlü bir ihtiyacımız varsa, ona ulaşmayı çok istiyorsak, ne olursa olsun hayatta kalmak gibi hedefimizde kalabiliriz. Bence bir koçun gene burada en güçlü taraflarından bir tanesi, oluşturması gereken şeylerden bir tanesi danışanına o motivasyon kaynağını buldurmak olur. Şimdi buyurun. Burada anlatacaksındır belki bilmiyorum. Şeyi bir detaylandıralım istiyorum. İhtiyaç oluşturma. Hı hı. Yani insanların, dostlarımızın, hepimizin ihtiyaçlarımızı daha böyle farkında olabilerek ortaya koyabilmemizi sağlayacak olan bazı tüyolar vermiş olsaydın neler söylerdin? Bir daha soruyu alabilir miyim? Tam İhtiyaç anlayamadım. diyoruz ya, mesela Hı hı. kişi isteği var, arzusu var, Hı hı. hedef belirliyor. Bununla birlikte ihtiyacının tam farkında olmadan öylesine, hani biraz önce dedik ya, Hı akışta, ancak hani kendi belirlediği bir akışta değil. Kendi belirlediği akışta var olabilmesi adına hı. motivasyon kaynağını belirlemesi, motivasyon kaynağını belirleyebilmesi adına ihtiyacının farkında olması ve bunu netleştirmiş olması Evet. gerekiyor. O İlk, ihtiyacının farkında olması burada biraz daha altta ve güçlendirici anladım. motivasyon İlk aracıymış gibi ihtiyacını geliyor. nasıl keşfederiz? Nasıl Nasıl buluruz? Doğru mu? keşfedeceğiz? Evet. Tamam, güzel. Şimdi burada negatiften çıkarak pozitif ulaşacağım. Öncelikle kişinin içinde bulunduğu bir sıkıntısı olması lazım. Aşamadığı bir durum olması lazım. Hani çok sevdiğim bir söz var. Sen de çok iyi biliyorsun. Acı yoksa değişim yok. Biz koçlukta negatif kelimeler kullanmıyoruz. Bununla beraber fark ediyorum ki bazı kişiler için gerçekten bir çöküş, acı yaşamalı ki deyip böyle bir nefes almak istiyorum deyip o durumdan hani çekilin önümden nefes almak istiyorum deyip böyle bir heyecanla oradan çıkması lazım. Yani kalabalığın içerisinde gerçekten sıkışıp çekilin demesi lazım. Hayatta her şeyin üstüne gelmesi lazım. Artık yani ya çökecek, e, yaşamdan istifa edecek noktasına gelmesi gerekiyor ya da oradan kurtulmak için var gücüyle savaşması gerekiyor. Kişi negatiften bir örnek verdim. Dediğim gibi en güçlü bence motivasyon bu. İhtiyacını ancak bu şekilde belirler. Yani bir mutsuzluk, çaresizlik,
Belki sonra diyecek ki benim hayatta ne ihtiyacım var? Ben mutlu değilim, ben tatmin değilim. Ve bu şekilde giderse, bu çok büyük bir farkındalık uyamıştı bu. Bu şekilde giderse ben gerçekten devam etmek istemiyorum noktasına geldiğinde kişi ihtiyacını ortaya koyar. Ancak farkındalığı çok yüksek. Kendi hayatına dışarıdan bakıp gözlemleyebilen bir kişi olumlu anlamda benim bu hayatımda işte buna ihtiyacım var der. Yani işte mutlu olmaya, tatmin olmaya, işte ne bileyim huzurlu olmaya ihtiyacım var. Der ki hayatta daha iyi yaşamak istiyorum, daha iyi kazanmalıyım. Örnek veriyorum. Çevremdeki artık bu insanlar, fiziksel çevremdeki insanlar, fiziksel durumum beni artık tatmin etmiyor. Bak olumlu konuşuyorum, tatmin olmak. Ben artık daha farklı insanlarla birlikte olmak istiyorum. Belki ufkumu genişletmek istiyorum. İhtiyaçlar bu şekilde çıkar ya da içinde bulunduğu ilişki, bu evlilik olabilir, sevgili ilişkisi olabilir, beni tatmin etmiyor. Ben bu adam ve bu kadınla artık devam etmek istemiyorum der ve bir ihtiyacı ortaya çıkar. Yani önce kişinin içinde bulunduğu durumu çok iyi gözlemlemesi lazım. Dediğim gibi ya negatiften artık yeter noktasında bir acıyla oradan uyanışa geçer ya da hayatını gözlemleyen, fark edebilen bir insandır. Ve koçluk için çok güzel bir tanımımız var. Kimler koçluk alır? Daha fazlasını isteyenler. Bu tatminsizlik değil, daha fazlasını hak ettiğine inananlar. Hayatta aslında nasıl yaşayacağımızı bence gerçekten bilmemiz gerekmiş. Ben biraz şey diyorum hocam ona. Kendine layıksın. Mesela ilk kez bu YouTube'da şimdi Shorts denen bir şey var. Hı E, hı, Yeni öğreniyorum ben de o akışları, onları yapmayı falan. Bir tane yaptım. Sonuna bir şey yazayım, ne yazayım diye düşündüm. Orada uygulamada öyle bir yer vardı. Sen kendine layıksın diye yazdım mesela. Bu cümleyi çok seviyorum. Yani koçluk biraz layık olduğu kendisinin farkındalığına varmak ve o layık olduğu kendisine ulaşmayla ilgili bir yolculuk gibi görünüyor bana. Ve biraz önce anlattığın şeyler çok değerli. Örneğin çevresindeki insanlar, bu iş ilişkisi olabilir, işte aile olabilir veya arkadaşlık olabilir. Bir yerde değerler burada ortaya çıkıyor evet, diye evet, düşünüyorum. Değerler evet. biraz bahsedebilir misin? Çünkü değerine uyumsuz olduğunda kendi varlığını rahatsız hissedip motivasyon oradan geçiyormuş gibi bir Evet. his geldi. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Değerler bizim işte koçlukta hedef netleştirirken ya da işte hayatımda her şeye var ama mutlu değilim ya da işte çok güzel bir işim var ama tatmin değilim noktasında ya da bir şeyler eksik dedikleri noktasında e, ya da hedefleriyle uyumlu olmadıklarında biz bir değerler çalışması yapıyoruz. Değerler bizim hayatımızdaki olmazsa olmaz anlamlardır. Ben böyle tanımlıyorum değerleri. Bunları çok küçük yaştan itibaren öğrenebiliriz. Öğreniyoruz da zaten. Sonra yaşam içerisinde de bunları var ettiğimizi görüyorum. Yani deneyimlerimizle gerçekleştiriyoruz. Değerler birkaç şekilde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi hayatımızdaki eksik olduğu şeyi o değerler kısmında var etmeye çalışıyoruz ki bu çalışmayı bir olmazsa arzu edersen İbrahim'ciğim bir eğitim şeklinde küçük bir formatta ben yapayım. Hı hı, Katılmak isteyen varsa bir değerler çalışması yapalım. Böyle küçük bir uygulama şeklinde tabii. olabilir. Eğer arzu eder ve talep gelirse böyle bir şey yaparız. Hı Daha hı. herkes en azından ilk 5 değerini keşfedebilir diye Yani düşünüyorum. Çok buradan anlamlı. anladığım şu, deneyimlediğimizde bu Hı hı. uygulanmadıkça çok da böyle aman aman olmuyor. Yani uygulanarak, Yani deneyimleyerek. şöyle bir şey, kişiler çoğu zaman kendi değerlerini keşfetmiş durumda değiller. Hı Yani hı, bunun bir profesyonel, dediğim gibi çalışmayla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ha, hı hı. bazı insanlar belki %5'tir, belki %2'dir bilmiyorum. Bence dünyada çok az insan gerçekten kendi değerini fark edebildiğini düşünüyorum. Değerleri dediğim gibi eksik olan şeyler. Mesela örnek veriyorum. Benim hayatta sevgi eksikliğim var, aile eksikliğim var ya da sağlıkla ilgili bir eksikliğim var. Ben ya da bilgiyle ilgili, otorite ve güç sahibi olmakla ilgili ya da iyi para kazanmakla ilgili diyelim ki benim hayatımda eksikliklerim var. Değerler çalışması yapıldığında şunu görüyorum. Kişiler kendi eksikliklerini tamamlamak adına ilk 5 değerini seçiyor. Hı hı. Şöyle güzel bir şey. Bunlara ulaştığında, bu değerleri var edebildiğinde kişi zaten bunları tamamlar ve tatmin olur. Yani denge içinde olur. Ama bizim burada istediğimiz şey
hayatında olmazsa olmazlar olarak tanımladığımız için o olmadığında, mesela benim üretkenlik değerim olmadığında hayatımda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Mesela mesleğimi bırakmamın altındaki en büyük sebeplerden bir tanesi artık üretemiyor olmam. Ben projeciyim çünkü, şantiyeciyim. Antalya'ya geldikten sonra çalıştığım birkaç iş yerinde artık böyle otel bakımında ve rutine girdiğimde, üretemediğimi fark ettiğimde ben dedim ki bu işte olmak istemiyorum. Ama bu kadar bilinçli değildim. Koçluk eğitimi alıp değerler çalışmasında üretkenlik değerinin benim için çok önemli olduğunu fark ettiğimde onu hayatıma nasıl daha fazla katabilirim diye bir bilinç geliştirdim. Şimdi şuna da bağlayayım. Bu soruyu neden sorduğunu da biliyorum. Ona bağlayayım hemen. Değerlerimiz motivasyon kaynağımızdır ve bunların devamlılığı, yani değerlerimizi hayatımızda yaşamak bizim motivasyonumuzun, yani yakıtımızdır. Bu ne demek biliyor musun? Sonsuz bir yolculuğa çıktınız. Yolda arabamın benzini biter mi telaşı olmadan sürekli yedekleyebildiğinizi ya da doldurabildiğinizi düşündüğünüz şeydir değerler. Güneş enerjisi gibi aslında. O sürekli var. İşte sürekli olarak yolda giderken de aslında o enerjiyle beslenip devamlılığı sağlayabilirsiniz. O yüzden motivasyon kısmında değerler çalışmasının yapılması ve bulunması çok çok önemlidir diyebilirim. Harika. Açıklayıcı oldu mu? Ekleyebileceğim başka bir şey var Kesinlikle mı çok sence? güzel oldu. Buraya bir tane daha soru derin düşünelim diye böyle hep Tamam. beraber, Hı hı. izleyicilerle de beraber. Şöyle bir derinleşelim istiyorum bir noktada. Mesela baktık değerlerimizle uyumlu mu? İşte yaşıyor olduğumuz hayat, karşılaştığımız insanlar, süreçteki yapıyor olduklarımız. Bunların hepsinin uyumuna baktık. 1 ile 10 arası mesela 5-6 verdik ve bu noktadan çıkmakla ilgili neleri evet, neleri hayır diyeceğimizle ilgili sıkı bir çalışma yaptık. Bu noktadan sonra bu evetlere ve hayırlara sağlıklı bir şekilde, çok sağlam da demiyorum da sağlıklı bir şekilde diyorum. Hani çünkü orada diretmeden de bir şekilde hayatın içinde hem akarak hem gelişerek hem büyüyerek gidebilmek konusunda bakıyor olduğumuzda koçluk ile motivasyon nasıl sağlanır diye sormak istiyorum. Yani tam soruyu anlayamadım. Biraz daha şöyle Tamam, basit sorabilirsen. basitleştireyim. Evetlerim var, hayırlarım Tamam, var. tamam, Bunlarla hem bunlara bağlı kalmak istiyorum. Hem tamam, de tatlı bir şekilde hayatın içinde akabilmek istiyorum. Bunları tamam. yaparken sert söyleyeyim, darma duman olmadan Aha, anladım. toparlayarak Hı e, hı. güzel bir şekilde yaşamımı idame ettirmeye devam etmek istiyorum yani. Harika. Tamam. Şu anda şöyle söyleyeyim. O zaman burada kesinlikle bir, çok net bir hedefin olması lazım. İki, neden istediğini biliyor olması lazım kişinin. Harika. Bunu neden istiyorum? Ve ulaşacağında e, neye görsel, işitsel ve kinestetik olarak, yani ne göreceksin, ne duyacaksın, ne hissedeceksin kısmında tat ve kokuyu da tabii ki alabilirsin ama biliyorsun HLP onu çok fazlasıyla almıyor. Duyu organlarımla bunu çok net bir şekilde belirlenmesi lazım zihnimde. Yani olmuş gibi bunu yaşamam lazım ve bu hedefe ulaşacağımdan emin olmam lazım. Hatta buna %100 bir eminlikle bahsedebilirim. Çünkü insanlar bizimle şöyle hedef oluştururken bence pazarlığa giriyorlar. Acaba gerçekten hani olabilir mi? Yani hedefime ulaşabilir miyim? İşte bu gerçekleşebilir mi şeklinde. Ve harekete geçmek için hani orada ödül ceza sistemi çalışıyor ve motivasyonlarını orada sağlayamıyorlar ve şöyle bir şey oluyor. Peki ben harekete geçeceğim. Ödülümü alacak mıyım? Eğer ödülümü alamayacaksam o zaman harekete geçmeyeyim. Bu acıyı çekmeme, işte bu fedakarlığı yapmama gerçekten çok da gerek var mı sorusu soruluyor. Ama bizde hassas olan konu şu, hedefe ulaşılacağı emin olunmasa bile, yani %100 gerçekleştirme ihtimali olmayabilir. Ama şu var, sen yola çıkmazsan hiç ulaşamayacaksın. Yani böyle bir pazarlığa aslında hiç gerek yok.
Şöyle bir örnek vereyim mi İbrahimciğim? Biz seninle aynı Evet. süreçte, aynı zorluklarla Antalya'da koçluğu var etmek, geliştirmek adına çok emek vermiş insanlarız biliyorsun. Bizim zamanımızda koç yok denecek kadar azdı. Belki 5 parmağı geçmezdi biliyorsun sayımız. Belirsiz bir hedefimiz vardı. Antalya'da ikamet ediyorduk. Hani fiziksel çevre olarak bir gerçekliğimiz vardı, doğru mu? Yani Evet. gerçekçi olarak da bakacak olursak. Ve biz önümüzü görmememize rağmen o kadar çok istiyorduk ki. Ben buna hedefe aşık olmak diyorum. Hedefimize aşık ve tutkuyla bağlıydık ki Kesinlikle. ne olursa olsun. Hani o Everest'e tırmanamasak bile yolda kalmayı ve onu yaşamayı tercih ettik. İşte motivasyon böyle bir şey. Bak şu an bile o kadar heyecanlandım ki bunu Kesinlikle. bahsederken. Eski günlerimize Şey gittim. aklıma geldi. Mesela şu anda dostlarımız da hayranlıkla izlediklerini belirtiyorlar. Bu eski yazıları şu anda şey yapıyoruz. YouTube yayınları yapıyoruz. Senin isteğini yerine getiriyorum hocam yani şu anda. Teşekkür ediyorum bu isteklerin ve motivasyon kaynakların için. Onları okuyan, izleyen insanların, değerli dostlarımızın geri bildirimleri. O vakitlerde bunları bu kadar güzel yazabiliyor olman nasıl mümkün oldu? Biraz önce çok güzel anlattın. Acımız vardı, gelişime aşkımız vardı, mesleğimize aşkımız vardı. Hala da var. Yani onu o günlerde nasıl ifade edebilirim? Yani neredeyse hiç bilinmeyen bir ortama e, bir bilinmezi bilinir kılabilmek adına en güçlü yapabileceğimiz şey nedir sorusuyla bir yerde elimizden gelenin çok ötesinde şeyleri gerçekleştirip kendimiz de kendimizden öğrene geldiğimiz bir sürecimiz olmuştu yani. Çok Çok net bir güzel. Ve tabirle. orada en büyük destekçimizdik biliyorsun değil mi birbirimizin? Arasa buluşuyorduk, koçluk yapıyorduk. Hala bak kaç yıl oldu mesleğe başlayalı 2008 yılında almıştım ilk koçluk eğitimlerini. Hala benim koç arkadaşlarım var senin gibi çok değerli. Bir şey olduğu zaman giderim, telefon açarım ya da buluşabiliyorsak buluşurum. Bana bir koçluk yapar mısın? Beni koçluk bakış açısıyla dinler misin? O kadar ilaç gibi bir şey ki yani farkındalığa ulaşmak için. Kesinlikle. Evet, güzel şeylere Son gittik. soru Değil mi? geliyor. Diyelim ki motivasyonu sağladık. Evetlerimizi, hayırlarımızı belirledik. Değerlerimize göre hareket etmeye Hı hı, başladık. Bir şeyler oluyor ve e, yani bir yerde o motivasyondan düşüyormuşuz gibi oluyor hı hı, ve hedeften uzaklaşıyoruz. hı hı. Bu noktada neler yapabiliriz? Bu noktada neler yapabiliriz? Şimdi neden demiştim ya biraz önce. Bir nedenimiz olmalı ve bu neden çok güçlü olmalı. NLP'de biliyorsun öğrenme düzeyleri dediğimiz bir konu var. İlk bir şeyi yani bir konuda ustalık boyutuna gelebilmemiz için ilk aşama nedendir işte. Mesela neden bu programda olmalıyım? Neden bu program izlenmeli? Gibi herhangi bir şey ya da neden bu işte olmalı? Yani kişinin ya da bir flört ben hoşuma gider böyle şeylerle anlatmak. Biriyle tanıştım bir ortamda. Neden o kişiyi tanıyayım? Neden o kişiyle beraber bir ilişki içinde olayım? Bunların hepsi aslında ihtiyaç ve nedendir. Nedenini bulan kişi ve bu konuda süreklilik yolda kalabilen bir kişi için zaten hedefine ulaşmakla ilgili ya da motivasyonunu sağlayamamakla ilgili hiçbir problem yok. Eğer olur da bir gün hedeften uzaklaştığımızı, yolda kalamadığımızı fark ettiğimizde ve farklı yollara saptığımızı fark ettiğimizde duracağız. Bir, Göreceğiz. bakacağız. Ne istiyorum? Bunu neden istiyorum? Buna ulaştığımda ne kazanacaktım? Bu soruları sorduktan sonra hala tatmin olduğum cevaplarım varsa beni motive eden, yani o tutkuyu, aşkı devam ettiren konular varsa o zaman gerçekten yolda kalmayı başarabiliriz. Yani tek bir soru aslında. Ne istiyordun? Neden istiyordun? Ve bunu gerçekten istiyor muyum? Bu sorular varsa, cevapları varsa mutlaka kişi hedefine tekrar yola koyulabilir, çıkabilir. Harikasın. Çok Sen de teşekkür ediyorum. harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin başka bir şey varsa alabilirim. Aklına gelirse yine alırım. Evet, Şey evet. yapacağım. Gelecek haftalarda neler göreceğiz? Hangi Hı hı, dersler gelecek diyeceğim. Yani böyle hangi konular hı hı. gelecek onları söyleyeceğim. Şu an bu konular üzerine eklemek istediğim bir şey varsa son olarak alabiliriz. Yani bence çok önemli bir konuyu konuştuk. Umarım seyreden arkadaşlarımız için de verimli olur diye düşünüyorum.
Başka bir soru ve talepleri olursa, konuşmamızı istedikleri herhangi bir şey olursa, katkı olabilirse Yine konuşacağız tekrar burada inşallah. olabilirim. Harika. Mekanınızda misafir Çok olabilirim. güzel bir haber. Çok mutlu oldum. Astrolojiyle ilgili bir çok derin olduğunu biliyorum. O Evet, yüzden böyle sade, odaklı bir hazırlığın olursa onunla ilgili bir misafir etmek istiyorum seni. tamam, olur. Onu da inşallah planlayalım daha sonra. Ben o zaman gelecek haftalarda aşağı yukarı neler yapacağız onlarla ilgili bir paylaşım yapayım. Değerli dostlar, Özlem hocamızı dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki buradaydın hocam. Şimdi gelecek haftalar neler yapacağız? Böyle bir paylaşalım. Bir sonraki haftada kendini iyileştirme gücü diye bir yayın planlıyoruz. Bir tane değerli bir hocamızla. Daha sonraki hafta imaj koçluğu ile ilgili bir derinlik gelecek. Yine çok değerli bir dostumuzdan, hocamızdan. Bir sonraki hafta gruptan da duyurmuştum. Koçluktan kuantuma diye çok değer verdiğim, birlikte barterlaştığımız, kendisinden eğitimde aldığım, eğitimde verdiğim bir hocamız gelecek. Ve bir sonraki hafta sembol terapisiyle ilgili bir derinliğimiz olacak görünüyor. Bu hocalarımızdan herhangi birisinin gelmemesi durumunda veya daha sonrasında diğer hocalarımızın eklenmemesi durumunda benim o eski yazılarımdan birlik bilinci var sırada. Hatırlarsın belki okumuşsundur. Yüksek ihtimalle sen gününde de okumuşsundur, sonra da okumuşsundur. Birlik bilinci ile ilgili yazımızın YouTube yayını yapacağım kendi özgün içeriğim olarak. Kendi özgün içeriklerimde birçok hazırlık var. Bununla birlikte Özlem Hocam gibi değerli hocalarımızla böyle yayınlar yapmaya da devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada Koçların Mekanı'na henüz abone olmamışsak abone olmayı hatırlayalım. Ve dostlarımıza da böyle tavsiye edersek hep birlikte biz ruhuyla büyümenin tadını çıkarıyor olalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.